CryptoBay kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Bitcoin analizinden bahsedeceğim ve genel piyasada gidişat nereye doğru bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Biraz videolara ara vermiştim. Tekrardan karşınıza geri geldik. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açıyorsunuz ki en güncel haberlere ulaşın arkadaşlar. Genel bu yapıda gördüğünüz üzere düşüş yapısı sona ermiş ve bir yükselen dip göstermeye çalışıyor. Şu anda Bitcoin'deki bu ikili dip formasyonu burada özellikle arkadaşlar 37.400 üzerinde arkadaşlar kalıcılığımızı kurtarırsak bizi 37.600 bölgesi, ardından da 38K'ya yakın bir bölge, burası komple direnç arkadaşlar, 37.800 bölgesi bizleri bekliyor olacak. Elbette arkadaşlar videoda anlattıklarım, kanalımızda anlattıklarım yatırım tavsiyesi içermemektedir diyoruz. Şimdi burada tam grafiği açıyorum ve videomuza geçelim. Son zamanlarda dediğim gibi kanalımızda birazcık ara vermiştik. Şu an arkadaşlar Penguin adlı bir altcoin gündemde. Peki bu neden gündemde? Buna değinecek olursak, bunun nedeni arkadaşlar bir tweet, yani sahte bir operasyon ve bu projeyi daha önceden şişirecekleri belliydi. Şimdi arkadaşlar biz Bitcoin'de gördüğümüz yapı şu şekli aldı. Penguin'de bir anlam olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Orada bir penguen var ve bu penguen diğer penguenlerden ayrı yol aldı ve bu da ne işe yaradı? Penguen yükseldi. Yani burada şimdi duymayanlar vardır. Penguin token ciddi bir ölçüde bir yükseliş aldı. Tıpkı Shiba gibi, Doge gibi ciddi bir yükseliş aldı. Meme tokenlar bu şekilde, yani çok nadir de olsa yakalayabilirsen çok ciddi karlar bırakabiliyor arkadaşlar. Şu anda market cap'i 70 milyon dolar bantlarında. Tabii ki ileride ne olur? Yani bunu göreceğiz. Şimdi genel piyasaya bakacak olursak Bitcoin'de arkadaşlar şu anda ciddi bir düşüş seyri var. Bitcoin'de yapı oldukça kötü arkadaşlar. Neden? Bitcoin'deki bu yükselen trend, uzun vadedeki yükselen trend, haftalık ölçekteki trendimiz bozuldu. Aşağıya kırdı. Bir önceki videomuzda zaten sizlere bahsetmiştik. Bu şekilde gördüğünüz üzere bu kama yapısı da bozuldu, aşağıya kırdı. Şimdi buradaki beklentimiz nedir? Öncelikle Bitcoin'de beklentimiz ilk aşamada arkadaşlar bizim 25-30K bölgesi olacaktır. Bunu neden söylüyorum? Buradaki kama yapısı kadar genelde aşağıya düşüş veya yukarıya kırılmışsa yukarıya yükseliş görüyoruz. Bizim bu düşüşü görmememiz için bizim hızlı bir şekilde, yani Bitcoin'in hemen buradan arkadaşlar hiç durmadan hızlı bir şekilde kama yapısının içerisine girmesi ve 162 bin doları kırması lazım. Daha sonrasında da burası 230K zaten boğanın zirvesi olur ve ardından tekrardan bir düşüş gelebilir. Şu anki görüntü bizim ay piyasasında olduğumuzu gösteriyor. Şu anda garanti olarak sizlere şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar, kendi yaptığım işlemi söylüyorum. Haftalık ölçekte nereyi takip ettiğimi net bir şekilde sizlere söyleyeceğim. Günlük grafiği açıyorum ve biz ne zaman ki ortalama olarak 82-80K bölgesinin aşağısına kırdık, o zaman net bir şekilde ayı piyasası tamamen geldi diyebilirim arkadaşlar, kendi açımdan. Elbette yatırım tavsiyesi içermemektedir. Şu anda uzun vadede dediğim gibi şu anda buradan Bitcoin'in hızlı ve sert bir şekilde yukarı atması zorunlu. Aksi takdirde arkadaşlar hiçbir şekilde burası korunmayacak ve 24-25K bölgesi bizlere destek olarak çalışacağını düşünüyorum. Total 2'ye bakacak olursak ve şu anda Bitcoin sert bir satış yiyor. Hızlı bir şekilde aşağıya düşmeye devam ediyor söylediğimiz gibi. Total 2'ye bakacak olursak arkadaşlar, yani altcoin'lerde de ciddi ölçüde bir e,
şu anda düzeltme eşiğinde gibi duruyor. Altcoin'ler buradan sıfırlanır mı? Arkadaşlar Bitcoin eğer ki orada bir düşüş yaşarsa, şu anda altcoin'ler zaten sınırda. Altcoin'ler haftalık ölçekte 1.17 trilyon 1.13 trilyon arasındaki destekte tutunmaya çalışıyor. Altcoin'lerdeki para gelişi 1.13 trilyonun altına düşerse zaten minimal olarak arkadaşlar altcoin'lerde şu bölgeye, yani 785 milyar dolarlık, 785 ile 800 milyar dolarlık bir altcoin piyasasına düşüş, yani resesyon gelebilir arkadaşlar. Şimdi durum böyleyken ben bu piyasada arkadaşlar birazcık onay beklerim. Ne gibi? Şimdi Bitcoin grafiğimizi açtığımız zaman Bitcoin tarafında en azından arkadaşlar bizim tekrardan UTBOT alırız gibi e, indikatörlerimizin buy, yani al sinyali vermesi için en azından arkadaşlar bizim burada 97K'nın yukarı kırılması şart. 97K ne zaman yukarı kırıldı, yani 100K tekrardan kırıldı, boğa sezonu hayırlı olsun, en azından 120 bin dolar bandına bir yükseliş ummaktayım arkadaşlar. Yani Bitcoin'de 100 bin dolar yukarı kırılmadıkça Bitcoin'de bir rahatlama olmayacaktır ve boğa kaması hızlı bir şekilde buradan kırması Bitcoin için son kurtuluş. Şu anda Bitcoin için işler oldukça kötü ve haftalar önce sizlere söylediğim videomda da arkadaşlar burası test edilebilir. Burada bir gap boşluğu vardı. Zaten yine Innovation'de bakabilirsiniz. Gap boşluğu bulunuyor arkadaşlar. Bu gap boşluğu illa dolmak zorunda mı? Eninde sonunda zaten burası doluyor. Bazen bazı borsalarda çok dip seviyelerde al emirleri oluyor ve oraya anlık bir iğne atıyor arkadaşlar. Orası da yine doldu mu dolmadı mı birazcık tereddütlü oluyor. Şimdi piyasada şu anda gidişat kötü, dediğimiz gibi 87 bin dolar bandındayız şu anda anlık olarak, ki ciddi bir düşüş yine geldi. Anlık olarak iğneleri görüyoruz arkadaşlar, sert bir satış geliyor. Bizim şu anda takip edeceğimiz bölge, şu anda anlık olarak söyleyecek olursam 86 bin dolar bandı. 86 bin dolar aşağıya kırılırsa zaten artık iğneler çok sert olacak, daha da büyüyecek. Bu yüzden arkadaşlar 86 bin doları dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Bitcoin tarafında anlatacaklarım bu kadar. Yine diğer altcoin'lerden şu anda sadece piyasadan ayrışan şu son zamanlarda zaten trend olan bir haber çıktı. Bu diğer sürüden Nihilist Penguen şeklinde bir haber çıkmış gördüğünüz üzere. Bu penguen diğer e, arkadaşlarından ayrıldı ve hemen ardından bir kripto parası çıktı ve yaklaşık olarak arkadaşlar zaten 4000 dolardan çıkmıştı ve şu an 70 milyon dolar market cap'i var. Bu da hesap makinesinden direkt sizlere göstereyim sizlere. 17.500 kat artmış oluyor. Yani eğer ki bu projeye 1 TL yatırsaydın şu anda 17.500 TL yapıyordu. Yani şu anda piyasadan ayrışmış durumda. Bu projeyi de takip edenler gündemde dakikalık olarak, yani kısa vadede bakacak olursak market cap oldukça yüksek değil. Yani Shiba örneği var. Shiba da çok ciddi ölçekte arttı. Milyarlarca dolar market cap'e ulaştı arkadaşlar. Tabi şu anda bu projenin gayesi var mı? Herhangi bir araştırmam yok. Sadece çok fazla soru geldiği için, gündemde olduğu için bunun hakkında da bu videoda yer verdik. Şu anda arkadaşlar gördüğüm şu grafik tamamen oturmadı. Ciddi bir ölçekte zaten yükseliş almış. Gördüğünüz üzere ta nereden bir yükseliş alıyor. Ve sizlere nacizane önerim, böyle e, yüksek ölçekte projeler illaki kar getirme ihtimali var ama sen eğer ki bunu 4000 dolar market cap'te almadıysan, 100 bin dolar market cap'te almadıysan, 70 milyon dolar market cap'te de yani almak istiyorsan al. O tabii ki size kalmış, yatırım tavsiyesi değildir ama yükselişin büyük kısmını kaçırdık zaten. Bu yüzden arkadaşlar bu tarz projelerde dikkatli olmakta fayda var.
Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız bu tarz videolardan ilk sizler haberdar olursunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.